Osmanlı hanedanından hiç şehzade kalmasaydı tahta kim çıkacaktı? 4. Murat ölüm döşeğindeyken hanedanın hayatta kalan tek erkek üyesi İbrahim'in katlini istedi. Bu hanedanı Ali Osman'ın sonu demekti. İmparatorluğu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaran, eski parlak günlerine geri döndürmek isteyen kudretli bir padişah neden böyle bir hamle yapmıştı? Aklındaki neydi? Osmanlı İmparatorluğu'nu tarihteki diğer monarşilerden ayıran en önemli özelliği 6 asır boyunca hiç değişmeden aynı hanedanın yönetimde kalmasıydı. Tarih boyunca gerek Avrupa'da gerekse İslam devletlerinde önemli olan hakimiyetin hangi hanedana ait olacağından çok mutlak monarşiye dayalı rejimin devamlılığıydı. Ki hepsinde alternatif aileler her zaman ortaya çıktı. Asıl olan rejimin sürekliliğiydi. Ama Osmanoğulları'nda hanedan devletle aynileşmişti. Bazı tarihçiler tebaanın hanedana olan kati bağlılığının buna sebep olduğunu savundu. Onlara göre tebaa, ilmiye, seyfiye ve kalemiye sınıfından herhangi bir devlet görevlisini eleştirebilir, hatta padişah değişikliği bile talep edebilirdi. Ama Ali Osman'ın mutlak hakimiyetini hiçbir zaman tartışmazlardı. İmparatorluk tarihini hanedanın tarihiyle eş değerlendirirlerdi. Peki bu bağlılığın sebebi neydi? Birincisi Türklerin Orta Asya'dan gelen Kut inancıydı. Bu inanca göre kağanlık hak edene gök tengri tarafından veriliyordu. Kut anlayışı Türklerin İslamiyet'e geçmesinden sonra da devam etti. Osman Gazi kut almış kurucu hükümdar olarak kabul edildi. İkincisi ise İslami anlayıştı. Osman Gazi'nin beyliği teşkilatlandırırken ahilerin de desteğiyle Rumeli'ye doğru sürdürdüğü gaza-cihat politikası Osmanlıların diğer Türk beylikleri arasından güçlenerek çıkmasına neden oldu. Osman Gazi gaza-cihat politikasını uygulayarak yönetimin yalnızca Orta Asya Türk geleneğiyle değil, İslami etkilerle de şekillendirileceğini göstermiş oldu. Kısacası Osmanoğulları'nın yalnızca bir uç beyliyken koca bir imparatorluğa dönüşmesi ve hakimiyetlerin sorgulanmaması farklı meşruiyet zeminlerini uzlaştırabilmeleri sayesinde olmuştu. Ama dönemin tarih yazımından öğrendiğimiz gibi hanedanı Ali Osman gerçekten de rakipsiz miydi? Bu soruya keskin ve net bir şekilde evet demek imkansız. Özellikle kuruluş yıllarında hanedana rakip olabilecek ve hatta onları büyük ölçüde uğraştıran köklü ve güçlü aileler vardı. Bu aileler Osman Bey'in yanında bulunmuş, gaza-cihat politikasını desteklemiş, idarede söz sahibi olmuş ve nüfuzlarını uzun süre devam ettirmişlerdi. Ama tıpkı Orta Asya Türk tarihinde olduğu gibi hanedanlar birbirleriyle yarış içindeydi. Kut'un Osmanoğullarına değil de kendilerine verildiğini düşünenler de yok değildi. Buna en iyi örnek Karamanoğullarıydı. Anadolu'daki köklü Türk hanedanlarıyla Osmanoğulları arasındaki ilk keskin ayrılıklar Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşti. Ama Osmanlı'nın hakimiyetini tam olarak kabul ettirebilmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşti. Osmanoğullarına alternatif hanedan anlayışına dair ilk bilgiler ise 2. Murat devrinde ortaya çıktı. Fetret devrinde güçlenmiş olan diğer uç beyleri hakimiyetin kendi hakları olduğunu düşünüyorlardı. 2. Murat bu dönemde hem Balkanlardan gelen tehditlerle hem de güçlü Türk beylikleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştı. Grekçe yazılmış olan anonim Osmanlı tarihinde bu konu hakkında ilgi çeken bir bilgi vardı. Buna göre 2. Murat'ın gördüğü bir rüya Osmanlı hanedanının son bulacağına, yerine Turhan, Mihal veya Evrenoğullarından birinin geçeceğine yorulmuştu. Bu rüyadan sonra Turhan, Mihal ve Evrenoğullarından kimsenin beylerbeyi, vezir veya paşa yapılmadığı, yalnızca akıncılara sancak beyi olarak tayin edildikleri yazıyordu. 16. yüzyılda yazılmış olan bu eserin kim olduğunu bilmediğimiz yazarı, saydığı tüm bu ailelerin hakimiyeti ele geçirme ümidinde olduklarını not düşmüştü. Yine 2. Murat'la ilgili başka bir hikaye Vakıat-ı Ruzmerre adlı eserde geçiyordu. Burada anlatılanlara göre 2. Murat hakimiyeti Ali Cengiz'e yani Kırım Hanlığı'na vermemek için mücadele etmişti. Hikayede Edirne'ye gelen Kırım Hanı 2. Murat'ın karşısına çıkıp Ali Cengiz kadimdir diyor ve davayı saltanat ediyordu. Ordusu kalabalıktı. Bunu gören 2. Murat güvendiği devlet adamlarıyla istişare etti ve bir karar aldı. Kırım Hanı'na savaşın anlamsız olacağını, Çukurçayırı adlı yerde ikisinin de askerleri önünde güreş tutmasını ve kim galip gelirse saltanatın ona ait olmasını teklif etti. Güreş başladı ve 2. Murat görünmez Mevlevi dervişlerin yardımıyla kazandı. Böylece saltanat Ali Osman'da kaldı. 17. yüzyılda kaleme alınan bu efsane, yıllardır devam eden Ali Osman ve Ali Cengiz rekabetinin oldukça geç tarihli bir versiyonuydu. Kırım Hanlığı'nın olası kötü bir senaryoda hiçbir Osmanlı şehzadesinin hayatta kalmaması durumunda en güçlü alternatif olarak görülmesinin bir yansımasıydı. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı vaka-i-nüvislerinin Orta Asya Türk tarihine daha fazla yönelmelerinin sebebi de buydu. Osmanoğullarının Oğuz Kağan'ın soyundan gelen Kayı boyundan olduğunu ve Kut aldığına dair bilgiler mutlaka kroniklerde yer aldı. Kut almak Türk devlet geleneğinin en önemli unsurlarından olduğu için gerek Kırım Hanları, gerek Timurlar, gerekse Anadolu Türk beyliklerinin tahtta hak iddia etmemesi isteniyordu.
17. yüzyılda Osmanlı veraset sisteminde önemli değişiklikler oldu. Şehzadelerin sancağa çıkma uygulaması kaldırıldı. Kafes usulüne geçildi. Tahta yaşça en büyük ve en kabiliyetli şehzadenin geçmesine karar verildi. 1. Ahmet bu sistemi getirirken kendisine de büyük travmalar oluşturan kardeş katlini ortadan kaldırmaya hedeflemişti. Bu süreçte Vaka-i Nüvisliler Sultan Süleyman devrini idealize ederek bir model olarak göstermeye başladı. Ordunun başında sefere çıkmayan padişahları zaman zaman eleştirdiler. Ama yine de Ali Osman'ın mutlak hakimiyetine yönelik bir eleştiride bulunmadılar. Aslında sancağa ve sefere çıkmama durumu, padişahların askeri imajındaki değişimin bir göstergesiydi. Herhangi bir bozgun durumunda hanedan için büyük risk oluşturan askeri liderlik imajı geride kaldı. Böylece tebaanın gözünde hanedan daha erişilmez, mutlak bir güç merkezi haline geldi. Hanedanın değişmezliği o kadar önemliydi ki, Celali isyanları veya asi paşaların faaliyetlerinde bile hanedanın kendisine yönelik bir tehditte bulunulmadı. Yani günümüzde sık sık vurgulanan sefere çıkmayan padişah söylemi, hanedanın imajının zayıflamasına değil, aksine güçlenmesine yol açtı. Padişahların kendilerini askeri faaliyetlerden soyutlaması sonucunda kuruluş yıllarında ana unsur olan seyfiye, yani askeriye sınıfı yerine kalemiye ve ilmiye sınıfı ön plana çıktı. Bürokrasinin elemanları önem kazandı. Hatta kalemiye sınıfı vekili mutlak konumuna geldi. Bu durum köklü vüzera ailelerin yeniden güçlenmesine yol açtı. Ulema ve vüzera aileleri hanedan üyeleriyle evlilik yoluyla akrabalık bağları kurdu. Her ne kadar hanedanın değişmezliği esas olsa da özellikle 17. yüzyıldaki karışıklıklarda ortaya çıkan alternatifler Osmanlı ile akrabalık bağları bulunan köklü aileler ve Kırım hanlarıydı. Naima tarihinde anlatıldığına göre 1. Ahmet döneminde Vezir-i Azam Nasuh Paşa, Mehmet Giray'ı padişahın haberi olmaksızın Edirne'ye davet etmiş. Bir av sırasında Mehmet Giray'ın adamları bir anda sultanın karşısına çıkmıştı. Bu olay çoğu kişi tarafından Nasuh Paşa'nın Kırım Hanı'nı tahta geçirme planı olarak yorumlandı. Bunun üzerine 1. Ahmet, Mehmet Giray'ı Yedikule'ye hapsettirdi. 1. Ahmet'in oğlu 4. Murat döneminde de Kırım Hanlığı'nın bir alternatif olduğunu gösteren bazı hadiseler yaşandı. 4. Murat hastalığının son demlerindeyken hanedanın kendisinden sonra hayatta kalacak olan tek erkek üyesi İbrahim'in katlini istedi. Dönemin bazı raporlarına göre bunun nedeni 4. Murat'ın Kırım Hanı'nın tahta çıkmasını istemesiydi. Çünkü Osmanlı'yı son derece bunalımlı dönemlerinde yeniden toparlayan 4. Murat, kendisinin ölümünden sonra yeniden karışıklıkların baş göstereceğinden korkuyordu. Ama İbrahim'in katli gerçekleşmedi. Kösem Sultan ve bazı devlet adamları buna engel oldular. Hatta 4. Murat'ın vefatı ve 1. İbrahim'in tahta çıkmasının ardından Rodos'ta sürgünde bulunan Şahin Giray idam edildi. Çünkü müneccimler 4. Murat hayattayken ona hanedana kuş adı taşıyan biri tarafından son verileceği yönünde bir kehanette bulunmuşlardı. Sultan İbrahim'den sonra tahta geçecek bir hanedan mensubu erkeğin olmaması herkesi korkutsa da Avcı Mehmet olarak da bilinen 4. Mehmet'in doğumuyla saraydakiler rahat bir nefes aldı. Yani korkulan yine olmadı ve Osmanoğulları hanedanının saltanatı devam etti. Peki ya 4. Mehmet doğmasaydı? Korkulan başa gelseydi, Kırım Hanlığı dışında az önce bahsettiğim vüzera ailelerinde saltanat için alternatif olma ihtimali vardı. Defterdar Sarı Mehmet Paşa kroniğinde 3 büyük aileden bahsediyordu. İbrahim Hanzadeler, Köprülüzadeler ve Civan Kapıcıbaşızadeler. Bu 3 köklü aile özellikle uzun süren savaşlarda asker gönderecek kadar kudretliydiler. Üçünün de ortak noktası hanedanla akraba olmalarıydı. Hepsi de İstanbulluların nazarında büyük itibar sahibiydi. Hatta içlerinden İbrahim Hanzadeler 1703'te birdenbire Osmanlı hanedanına alternatif olarak gösterildi. Ailenin soyu Sokollu Mehmet Paşa ve İsmihan Sultan'ın oğulları olan İbrahim Paşa'ya dayanıyordu. Prut Savaşı sonrasında kendisini savunmak isteyen Baltacı Mehmet Paşa'nın mektuplarında bu ailenin yeniden alternatif olarak gösterildiği yazıyordu. Baltacı, Seyfiye ve İlmiye'nin İbrahim Hanzadeleri veya Kırım Hanı'nı tahta aday gösterdiklerini ancak kendisinin buna engel olduğunu Valide Sultan'a aktarmıştı. Ama bu gayret Paşa'nın Prut Savaşı'ndaki hatasını hafifletmedi ve azline engel olmadı. Aslına bakılırsa Kırım Hanlarının Osmanlı tahtına varis olabileceklerine dair hiçbir yasa yoktu. Ama hanedan-ı Ali Osman'dan hiçbir şehzade kalmazsa ulemanın Kırım Hanı'nı tahta çağırabileceği biliniyordu. Nitekim bazı kaos dönemlerinde bu durum gündeme gelse de hiçbir zaman gerçekleşmedi ve kuruluştan itibaren hanedanın devamlılığı esas kaldı. Hepsi ölecek ve teamüller icabı taht Ali Cengiz'e, yani bize kalacak. Osmanlı hanedanından hiç şehzade kalmasaydı tahta kim çıkacaktı? 4. Murat ölüm döşeğindeyken
hanedanın hayatta kalan tek erkek üyesi İbrahim'in katlini istedi. Bu hanedanı Ali Osman'ın sonu demekti.